Rusya'nın Ukrayna işgali başladığında uzmanlar, özellikle de Avrasya'ya çalışanlar 72 saat içinde Kiev'in düşeceğini söylediler. Bir ay geçti ve savaş halen devam ediyor. Rus ordusu günlerdir bozuk tanklarıyla, dağılmış askerleriyle Ukrayna'da ilerlemeye çalışıyor. Herkesin merak ettiği soru bu. Rusya savaşçı bir imaj sergilemesine rağmen ordusu neden zayıf ve savaşmayı bilmiyor? Yoksa asıl kabiliyetlerini gizliyor mu? Onun bu bölümünde Rus ordusunun yapısını inceleyeceğiz. Yaygın halkla ilişkiler kampanyasıyla parlattığı savaşçı imajına rağmen Rus ordusunun diğer düzenli ordulara karşı konvansiyonel savaşlardaki deneyimi neredeyse sıfır. 1956 Macaristan ve 1968 Çekoslovakya sivil ayaklamalarını bastırmada oldukça başarılıydılar. Buna kıyasla Afganistan ve Çeçenistan'da gerilla hareketlerini bastırmada daha zayıf kaldılar. Gerillaların ne çok ağır silahları vardı ne de hava savunmaları. Yine de Rusya ezici askeri gücüne rağmen yüksek kayıplar verdi ve 1. Çeçenistan Savaşı'nı kaybetti. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya düzenli bir orduya karşı hiçbir konvansiyonel savaşa girmedi. С Днем Великой Победы! Ура! Tek istisnası 2008'deki Gürcistan'la girdiği savaştı. Rusya, Abhazya ve Güney Ossetya'daki ayrılıkçı hareketleri desteklemek için ülkeyi işgal etti ve zayıf Gürcü ordusunu yendi. Bu işgal, Rusya'nın son 70 yılda gerçek bir savaşa en yakın olduğu andı. Rus askeri uzmanları Kore, Vietnam, Angola gibi yerlerde savaştı. Ancak ordu topyekün bir savaşa girmedi. Asker alımından lojistiğe kadar Rus askeri gücü 1945'ten beri düzenli bir orduyla karşı karşıya gelmedi. Ukrayna, Rus ordusunun gücünü gerçekten test edebileceği ilk ülke. 1945'ten beri hiçbir düzenli orduyla savaşmayıp küçük gerillalarla, ayaklanmalarla mücadele ederek ordusunu oyaladı. Düşmanlarının oturmuş bir yapısı yoktu. Eğitimleri azdı. Askeri güçleri Rus ordusuna kıyasla çok yetersizdi. Bunu örtmek için Rusya ordusunu yücelten propagandaya yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Sahte bir büyüklenmenin kime faydası var? Rus ordusu, Rus devleti için zayıf olmalı. Rusya'da kendilerini isyancılar olarak adlandıran hırsızlar grubu ordudan haraç kesiyor. Sık sık duyduğumuz Rus ordusunun hırsızlar tarafından yağmalandığı haberleri küçük bir istisna değil. Mesela 2021 Aralık ayında Rus basınında şu haber çok yankı uyandırdı. Hırsızlar Rusça tabiriyle reketir, Rus askeri üslerini haraç kesiyor. Subayları onlara sürekli haraç vermeye zorluyor. Bu özellikle Suriye Savaşı'nda yüksek mevleler kazanan Rus askerleri üzerinde çok yapılıyor. Hırsızlar askerden haraç kesmekle kalmıyor. Taciz, tehdit ve dayakla askerleri dize getiriyor. Hırsız çetesinin lideri tutuklandı ancak birkaç ay sonra serbest bırakıldı. Bu Kremlin'in Rus ordusunu dize getirmek için kullandığı bir yöntem. Kısacası ordu sürekli Kremlin'in avı içinde yaşıyor. Öte yandan askeriyenin içinde çok büyük yolsuzluklar mevcut. Üst düzey generaller ve Savunma Bakanlığı yetkilileri orduya ayrılan bütçenin büyük bölümünü aralarında paylaşıyorlar. Hatta orduya ait yemek ve gıda konularında bile ciddi yolsuzluk yapılıyor. Peki Kremlin neden buna ihtiyaç duyuyor? Hırsızlar veya isyancılar devletten çok daha üstün bir paralel devlet gibi. Ya da Kremlin böyle algılanmasını istiyor diyelim. Çok güçlü bir propagandaya sahipler. Haklarında gerçek asi olduklarını anlatan filmler çekiliyor. Bir asi isyancı olarak yansıtılan bu hırsızlar grubu aslında yetkililerle aktif işbirliği yapan, devletin emrine amade ve asla çizgiyi aşmayan kontrollü muhalefet işlevi görüyor. Rus ordusunu devlet yapısında zayıf tutmak kasıtlı bir hükümet politikası. Rus devleti bilerek ordusunu bu pozisyonda tutuyor. Hepsi bir planın parçası. Rus basınında ve Rusya içerisinde en çok eleştirilen konulardan biri de Rus ordusunun ne kadar taciz edildiği, ne kadar kötüye kullanıldığı ve hiyerarşide ne kadar düşük olduğu. Tabii ki Rusya'da şimdiye kadar en düşük pozisyona sahip olanlar askerdir. Daha yüksek rütbeleri kazanmak için akıl almaz durumlara, büyük tacizlere katlanmak zorundalar. Peki neden böyle bir plan geliştirdiler? Putin Rusya'sında üst düzey yetkililer ordudan korkar. Rus hırsızlar devlet aygıtının bir parçası olarak isyancılara oynuyor. Neden? Rus devleti güvenliğini orduyla sağlamaz. Askerlerle ilişkileri çok gergin olan diğer kurumlar aracılığıyla yapar. Bu anlaşılabilir. Devletin kendi kurduğu güvenlik birlikleri herhangi bir sivil isyanı veya gerillayı kolayca bastırmaya yetiyor.
Ancak orduya çok fazla güç vermek istemiyorlar. Aksi takdirde asker devleti ele geçirilir korkusu var. Ordunun potansiyel rekabeti konusunda çok endişeliler ve bunu önlemek için her yolu denediler. Bu yöntemlerin biri de her askeri operasyonun ardından orduda büyük bir temizliğin yapılması. Barış zamanında emir gücü protokolleriyle sınırlı olan generaller savaş sırasında sınırsız yetkiye sahip oluyor. Ve tabii ki birlikler bu generalin sözüne sorgusuz sualsiz itaat etmeye alışıklar. Operasyonların ardından bu generaller devlet tarafından tek tek temizleniyor. Devletin kendi güvenlik birlikleri olası bir askeri isyandan korkuyor. Askeri temizlik onların kontrol mekanizması haline gelmiş durumda. Savaş sırasında birlikler arasında saygınlık kazanan generaller öldürülerek yerine daha az etkili olanlar geliyor. Kremlin verimliliği en üst düzeye çıkarmıyor, tehdidi en aza indiriyor. Mümkün olduğu kadar düşük IQ'lu memurları işe alıp onlara çok kısıtlı bir eğitim veriyor. Bazı memurlar yetenekliyse ve hızlı yükseliyorsa onları öldürüyor. Askeriyeyi daha kontrol edilebilir hale getirmek için orduya çok fazla devlet memuru atıyor. Rus ordusunun devlet hiyerarşisinde ne kadar düşük olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Rus resmi televizyon kanallarında bir subayın ölen askerleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmayı bile yalvararak istemesi gerekiyor. Подождите, нет, Послушайте, стойте! они гибнут все равно. Стойте! Они все равно Да гибнут. остановитесь! Они, подождите Вы не секунду. можете остановиться, что Я ли? просто хочу, чтобы мы Хватит! сейчас встали и почтили память молчанием, хотя бы Вы что делаете? минутой молчания наших ребят, которые там все равно сражаются за Вы можете Россию остановиться? и за Нет? Донбасс. Вы можете сейчас остановиться? Пожалуйста. Я вам сейчас скажу. Rus ordusunun bir diğer gerçeği ise azınlıklar ordusu olması. Ukrayna'ya gönderilen keşif ve sabotaj gruplarını Rus olmayan askerler oluşturuyor. Örneğin Rostov Hastanesi'nde yatan bu yaralı Rus askerleri listesinin yarısından fazlasının Dağıstan olduğu çok belli. Magomed yani Muhammed yaralılar listesinde en yaygın isim. Savaşlarda Ruslardansa azınlıkları kullanmak Kremlin için çok mantıklı. Gördüğünüz gibi doğurganlığı yüksek olan Rus bölgelerinin hemen hepsi özerk cumhuriyetler. Kafkasyalılar ve Sibiryalı yerlilerin doğurganlık oranı çok yüksek. Ayrıca çoğunlukla fakir bırakılmış, bu yüzden orduya kolayca çekilebilirler. Bir diğer örnek ise Astrahan bölgesinden. Astrahan Belediyesi Ukrayna'da ölen askerlerin listesini açıkladı. 7 askerin 6'sı Kazaklardan oluşuyor. Rus ordusu yoksulların ve azınlıkların ordusudur. Peki orduya alınma süreci nasıl oluyor? Öncelikle zenginseniz askere gitmenize gerek yok. Sosyal statüsü yüksek olanlar askere gidenlere kaybedenler gözüyle bakarlar. Askeri alım kısmında özellikle kırsal bölgelerdeki dar gelirli ailelere sık sık baskı yapılıyor. Zaten kariyerleri olmayan, geleceği kararan bu insanların maaşla cezbetmeye çalışıyorlar. Özerk bölgelerden olup Kremlin'e muhalif biriyseniz askere alım şubesi önce sizin peşinize düşecektir. Çünkü zaten ekonomik koşullar içinde boğulan aileler ölen çocuklarının haklarını talep edebilecek durumda değiller. Azınlıklar ordusundan bahsederken bu sıraya Kadyrov'un birliklerini ekleyemeyiz. Çünkü onların ordudaki görevi savaştan kaçmak isteyenleri infaz etmek. Yani cellat olmak onlara düşüyor. Bu yüzden Rus ordusu giderek azınlıklar ordusuna dönüşüyor. Askeriye, Rus imparatorluk hayalini düşlemeyen ve bu duyguları paylaşmayan insanlar tarafından doldurulmuş durumda. Motivasyonları ise çok zayıf. Aynı şey 2. Dünya Savaşı'nda da geçerliydi. Orta Asya birliklerinin morali düşüktü ve toplu halde Almanya'ya iltica ediyordu. Çünkü bunu kendi savaşları olarak görmediler. Günümüzdeki Rusya'nın Ukrayna işgalinde bu azınlıklar Rus milliyetçiliği için ölüyorlar. Azınlıkların bu fedakarlıkları karşılığında aldıkları tek şey asimilasyon. Rusya bütün gücü istihbarat ve iç güvenlik polis teşkilatına veriyor. Elitler de genelde buradan geliyorlar. Orduda ise ezilen, akrabası yoksa terfi alamayan, üstleri tarafından sürekli aşağılanan, hatta işkence gören azınlıklar kalıyor. Bu yüzden elitler ve seçkinler orduya gitmiyor. Rus ordusunun silahları ve teknolojik altyapısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse hiç yenilenmedi. Ukrayna'da kullandıkları mühimmatın bir bölümü patlamıyor ya da hedefe isabet etmiyor. Başta Rusya olmak üzere bütün Orta Asya'da kullanılan Rus helikopterlerinin sık sık düşmesi bunun açık göstergesi. Bu silahları incelediğimiz zaman neredeyse tamamının 2. Dünya Savaşı'ndan kalma silahlar olduğu görünüyor. Bu yüzden modern ve gelişmiş silahlar karşısında Rus silahları
aciz kalıyor. Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'ları karşısında Rus hava savunma sistemlerinin ne kadar aciz kaldığı Libya, Karabağ ve Ukrayna'da göründü. Özellikle Rusya'nın Zenit roket sistemleri, S-300 gibi hava savunması Bayraktar karşısında bütün işlevini kaybediyor. Bu saydıklarım Rus ordusunun bu kadar zayıf düşmesinin ana sebepleri diyebiliriz. Bu, dünyanın en büyük ikinci ordusunun son hali. Propagandayla şişirilen balondan ibaret. Napolyon'u Napolyon yapan şey askerlerine vatan kavramını vermesiydi. Artık kralı değil, kendi vatanlarını savunacaklarına inanan Napolyon'un askerleri Moskova kapısına kadar dayanmıştı. İşte bir ordudaki en büyük eksiklik ruh olunca nükleer silah bile bir işe yaramıyor. Rusya'nın Ukrayna işgali başladığında uzmanlar, özellikle de Avrasya'ya çalışanlar 72 saat içinde